Will Byers, 6 Kasım 1983'te Indiana, Hawkins kasabasında kayboldu. 15 Temmuz 2016'da ise Netflix izleyicileri, ailesinin ve arkadaşlarının olağanüstü güçlere sahip gizemli bir genç kızın yardımıyla onu aramasını izledi. Stranger Things'in kapsamını, iddiasını ve kültürel erişimini genişleterek yayın akışı televizyonunda yeni bir çağ başlatmasının üzerinden 9 yıl geçti. Dizinin dönüşünü beklemek özellikle zorlu olduğu dizinin son sezonu olan 5. sezon 3 ayrı bölüme yayıldı. 4. sezon gibi 1. ciltteki bölümlerde neredeyse uzun metrajlı bir film uzunluğunda. Ancak Duffer kardeşler 2 saatlik dizi finaline yetişmeye çalışıyor gibi görünüyor. Aralık ayında 4 bölüm daha yayınlanacak olan Stranger Things, final bölümüne her zamanki gibi aksiyon dolu, cezalandırıcı ve iddialı bir şekilde başlıyor. Ancak bir zamanlar onu tanımlayan sıcaklığın çoğunu da kaybetti. Ve genellikle gerçek duygusal riskler içeren karakter odaklı bir gizemden ziyade uzatılmış bir 3. perde savaş sahnesi gibi ilerliyor. Stranger Things sonunda en önemli karakterine odaklanıyor. 5. sezon başladığında Jamie Campbell Bower'ın canlandırdığı Vecna'nın, Hawkins'te Upside Down'a açılan bir kapıyı açıp kasabayı paniğe sürüklemesinin üzerinden 18 ay geçmiştir. Ordu, o zamandan beri kasabayı işgal etmiş ve karantina bölgesine dönüştürmüştür. Bu da bölge sakinlerinin Hawkins'te kalmalarını kısıtlamıştır. Bazı insanlar zamanlarını normal hayatlarına devam ederek, okula giderek veya orduyu dinleyerek geçirmektedir. Parti, Jim Hopper'ı Upside Down'a gönderip, Vecna'yı ordunun gözleri önünde bulup öldürmeye yönelik organize bir girişim olan sürünme adını verdikleri şeyi gizlemek için bir radyo programı kullanmaktadır. 30'lu yaşlarında emekleme dönemini geride bırakan stratejik plan herkesi aksiyon kahramanı moduna sokuyor. Bu sezon kimse tembellik etmiyor veya gereksiz yük çekmiyor. Asi dönemindeki Dustin bile birkaç şans yakalıyor. Elbette mecazi olarak zekice radyo çalışmaları sayesinde. Son 5 sezonda herkes çok yol kat etti. Ve evrimlerinin sonuçlarını izlemek buruk bir nostalji yolculuğu. 1. sezonda panikleyen çocukların Eleven güçlerini kullanana kadar çılgınca bir Demogorgon'u sapanla öldürmeye çalıştıklarını hatırlıyor musunuz? Şimdi neredeyse Demogorgon kadar uzunlar ve Eleven'ın yardımı olmadan kürekle vuruyorlar. Sonucu aksiyon halinde görmenin dezavantajı, Steve Harrington'ın 2. sezonda klişe bir liseli sporcudan gönüllü bir bebek bakıcısına dönüştüğü sahnede olduğu gibi hiçbir şeyin aynı derecede aydınlatıcı olmaması. 5. sezonda Will dışında çok az karakter gelişimi yaşanıyor. Linda Hamilton, 2. ciltte daha fazla anlam ifade edebilecek sıkıcı bir rolle yeni kötü adam Dr. K rolüyle diziye katılıyor. Hopper ve Joyce en sinir bozucu olanlar. Özellikle de Winona Ryder ve Harbor'ın karakterleri kadar kusursuz oldukları için. Dizinin en güçlü oyuncularının yeni sezonların yayınlanmasının çok uzun sürmesi nedeniyle artık gönüllerini kaptırdıklarını görmek üzücü. En az 4 sezondur aynı çemberde dönüp duruyorlar. Hopper, kızının ölümü nedeniyle Eleven'ın kendi başına uçmasına izin vermekte her zaman zorlanacak ve Joyce da Will'e aynısını yapan aşırı korumacı anne olacak. Ve elbette Eleven'ın yeteneklerinin daha güçlü bir kısmını kullanmasını görmek harika. Ama bu 4. sezondakinden farklı olarak dönüştüğü kadın hakkında ne söylüyor? Brown, kararlı bir kahraman olarak güvenilir ancak Eleven'ın hikayesindeki derinlik eksikliği bu sezon apaçık ortada. Belki de 5. sezonda hemen hemen herkes için karakter gelişiminin eksikliğinin nedeni Will'a yoğun bir ilgi olmasıdır. Bu muhtemelen yeni bölümlerdeki en belirgin gelişmedir. Duffer kardeşlerin 5. sezonda Will'a davranış şekli, 3. ve 4. sezonlara göre çok büyük bir gelişme. Noah Schnapp karakterinin hak ettiği harika materyalin verildiği son zaman, şüphesiz grubun en iyi oyuncusu olduğu 2. sezondu. Will'in ana karakter olarak geri dönüşünde uğraştığı şeylerin çoğu hala açıkça söylenmiyor. Ancak dile getirilmeyen alt tonlar onun gelişimini daha da etkili hale getiriyor. Hikaye, travmasından kurtulmaya çalışan zorba bir genç olarak kişisel zorluklarını Vecna ve Upside Down'la olan bağlantısıyla çok iyi bir şekilde harmanlıyor. 2. ciltte daha fazla anlam ifade edebilecek sıkıcı bir rolle yeni kötü adam Dr. K rolüyle diziye katılıyor. Hopper ve Joyce en sinir bozucu olanlar. Özellikle de Winona Ryder ve Harbor'ın karakterleri kadar kusursuz oldukları için. Dizinin en güçlü oyuncularının yeni sezonların yayınlanmasının çok uzun sürmesi nedeniyle artık gönüllerini kaptırdıklarını görmek üzücü. En az 4 sezondur aynı çemberde dönüp duruyorlar. Hopper, kızının ölümü nedeniyle Eleven'ın kendi başına uçmasına izin vermekte her zaman zorlanacak ve Joyce da Will'e aynısını yapan aşırı korumacı anne olacak.
Ve elbette Eleven'ın yeteneklerinin daha güçlü bir kısmını kullanmasını görmek harika. Ama bu, 4. sezondakinden farklı olarak dönüştüğü kadın hakkında ne söylüyor? Brown, kararlı bir kahraman olarak güvenilir, ancak Eleven'ın hikayesindeki derinlik eksikliği bu sezon apaçık ortada. Stranger Things'in yaş sorunu 5. sezonda hala var. Bu sezonda Schnapp, Ryder'ın da yardımıyla duygusal yükün çoğunu üstleniyor ve annesi onun büyüme serüvenini yönlendirmeye çalışıyor. Will'in en yakın arkadaşları Finn Wolfhard, Caleb McLachlan ve Matarazzo, lise ve farklı ilgi alanları yüzünden birbirinden ayrılan çocukluk arkadaşları hissini tamamlarken, ayrılmaz dostlar olarak güçlü yönlerini yeniden keşfediyorlar. Artık 12 yaşında olmasalar da Will'e olan sevgi ve ilgileri, 1. sezonda henüz küçükken zindanlar ve ejderhalar oynarkenkiyle aynı duygusal boyuta ulaşıyor. Ancak yaş, Stranger Things'in asıl düşmanı. Görmezden gelinmesi giderek zorlaşan, odadaki dikkat dağıtıcı bir fil. Joyce ve Will'in tartışmaları teknik olarak hala bir çocuk olduğu ve Vecna'nın korkutucu bir figür olarak Will'in üzerinde yükselmesi gerektiği gerçeğine odaklanınca Stranger Things bir soruna dönüşüyor. Sadece Schnapp, 4 sezon öncesine göre çok daha uzun ve ironik bir şekilde en tuhaf ergenlik repliklerinden bazılarını bir oyuncu olarak kendine güvenmiyormuş gibi söylüyor. Yaşlanmanın laneti Will'i en çok vuran değil. En büyük kurbanı artık o kadar da küçük olmayan küçük Holly Wheeler. Nancy ve Mike'ın küçük kız kardeşi daha önce ilk 4 sezon boyunca Aniston ve Tinsley Price tarafından canlandırılmıştı ve şimdi karakterin geliştirilmiş bir versiyonuyla Nell Fisher tarafından canlandırılıyor. Fisher, Holly rolünde son derece gerçeküstü ve dizinin çocuklar ve Brown küçükken sahip olduğu masumiyeti yeniden ortaya çıkarırken yoğun bir oyunculuk sergiliyor. Oyuncu kadrosunun yeniden belirlenmesi, açıkça Holly'nin bu sezonki hikayesini yönetebilecek büyük bir yeteneğe ihtiyaç duyulmasından kaynaklanıyor ve ikizlerin rollerinden çıkmasından kaynaklanmıyor. Fisher, ikizlerden sadece 1 yaş büyük ve 7 yaşında olmadığı çok açık. Olgunluğu o kadar etkileyici ki, ilkokulda olduğunun herhangi bir hatırlatılması izleyicileri bu kurgusal dünyadan koparıyor. Bu, kendisine verilenlerle kusursuz bir iş çıkaran Fisher'ın hatası değil. Sorun şu ki, Holly, 7 yaşındaymış gibi davranan 12-13 yaşlarında bir çocuk olarak yazılmış ki bu, 16 yaşındaymış gibi davranmaya çalışan 20 yaşında bir gruptan çok daha kötü hissettiriyor. 5. sezon, 1. cilt. Diziyi bir zamanlar özel kılan şeylerden fazlasını yapıyor. Holly'nin de dahil olduğu bir olay herkesi sezonun başlarında bir araya getiriyor. Karakterlerin finalde bir araya gelmeden önce farklı hikayelerde 3 veya 4 gruba bölündüğü son birkaç sezonun ardından güzel bir geri dönüş. Herkesin aynı sayfada olması, hatta ayrı yerlerde olmaları bile gerçeküstü bir diziye neşeli bir son veriyor. Daha da iyisi, 5. sezon, diziyi 1. sezonda hit yapan birçok şeye paralellik göstererek, köklerine gelişimini temsil eden yeni bir görünüm kazandırıyor. Dizinin anılardan oluşan fotoğraf albümünü açmasıyla birlikte gelen bazı sorunlar var ve bunlar tam olarak yeni değil. İlk 2 sezonun en büyük artısı, 80'ler etkilerinin ölçülü bir şekilde kullanılmış olmasıydı. Ses efektleri, hızlı kurgu ve klişe espriler doğru zamanda ve doğru zamanda kullanıldıkları için göze çarpan incelikli eklemelerdi. 5. sezonda Stranger Things çıtayı aşırı yükseltiyor. Sadece premierde bile masaya veya yere çarpan bir şeye çok fazla hızlı kesme var. Bir radyo programı sahnesi, kulak tırmalayan ses efektlerinin aşırı kullanımıyla dalga geçmeye ayrılmış ancak program bunu rahatsız edici bir şekilde ve ironisizce sürdürüyor. Robin, ne yazık ki son derece ciddi sahnelerde gerilimi azaltarak komiklik rolünü üstlenmek için gerileyen bir karakterin agresif bir örneği haline geldi. Duffer kardeşler, hayati tehlike arz etmeyen anlarda dizinin tamamen dramatik olmasına izin vermekten çekiniyor gibi görünüyor. Ayrıca muhtemelen dizinin olması gerekenden daha fazla gişe rekorları kıran bir yapım olmaya çalışmasından kaynaklanan alışılmadık derecede kötü yeşil ekran efektlerine de birkaç örnek var. Sonun başlangıcı beklemeye değerdi. Frank Darabont, bu sezon yönettiği 2 bölümden ilki olan 5. sezon 3. bölüm The Turnbull Trap yönetti. İyi çekilmiş ve bu sezonki diğer birkaç bölümden daha derli toplu olsa da bir Darabont özel bölümü olarak öne çıkmıyor. Darabont'un korku türünün deneyimli bir ismi olması ve Stranger Things'i de etkileyen birçok Stephen King eserini uyarlamasıyla tanınması göz önüne alındığında bu biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Ancak bölüm tüm serinin en heyecan verici,
akıllıca yönetilmiş ve kurgulanmış dövüş sahnelerinden birini içeriyor. Stil açısından, sezonun şimdiye kadarki en çarpıcı bölümü 2. bölüm. Stranger Things tam bir korku moduna geçtiğinde bölüm ekrandan fırlıyor. Ana karakter olmasa da Stranger Things, Steve'in bir televizyon dizisi olsaydı nasıl biri olacağını çoğu zaman hatırlatıyor. Mezun olduktan yıllar sonra zirveye ulaştığı lise topluluğuna uyum sağlamaya çalışan, modası geçmiş bir hevesli ama yine de eğlenceli bir maceranın nasıl yaşanacağını bilen, yaslanılacak harika bir arkadaş. Göz devirmeyi hak eden gerçekten çılgın anlar var. Bunca zamandan sonra neden her zaman bir teoriye hiçbir mantığı olmasa bile alay eden birileri oluyor? Bir D&D varlığının yönettiği alternatif bir boyutun hangi kısmı en başından mantıklı? Ve dizi neden izleyicilerin ara sıra önemsediği birini öldürecek cesareti bulamıyor? Bu arada Max hala hayatta ve hala komada. Ama ondan henüz vazgeçmemeniz tavsiye edilir. Ancak bu saçmalık, karmaşık mitoloji ve süper kahraman eğitimi, her şeyin nasıl bağlantılı olduğuna dair daha büyük sorular soran tatmin edici açıklamalara yol açıyor. Daha önceki sezonların henüz tazeyken sahip olduğu enerjiyle aynı olmasa da, yine de izleyicileri koltuklarından kaldırıp gözleri ekrana kilitleyen farklı bir enerji. 5. sezonun açılış bölümleri, Stranger Things'in pilinde hala bolca enerji olduğunu kanıtlayarak, dizinin kendine özgün mizahı, sıcaklığı ve korkularıyla dolu tatmin edici bir final yolculuğu hazırlıyor. Stranger Things, 5. sezon 1. cilt artık Netflix'te yayınlanıyor. 5. sezon 2. cilt 25 Aralık'ta, dizi finali ise 31 Aralık'ta yayınlanacak.